Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi bugün bir değişiklik yapıp kriptolara da bakacağım. Önümüzdeki süreçte hafta içleri en az 2 gün kripto analizi de yapmaya başlayacağım. Bu tabii kaç gün analiz yapacağım sizlerden gelen taleple de değişiklik gösterecek. Eğer bir talep görürse bu analizler önümüzdeki süreçte sayısını da arttırırız. Şimdi bugün için Bitcoin, Ethereum ve Ripple'la sınırlı tutacağım bu analizi. Ve çok fazla aldığım bir soru var. Sizce de artık bu boğa piyasası, kriptolardaki boğa piyasası ayı piyasasına döndü mü diye çok fazla soru alıyorum. Açıkçası ben piyasalarda bu tarz soruların cevaplanmasının doğru olmadığını düşünürüm. Çünkü yatırımcıları bir beklentiye sokar. Örneğin şimdi size burada bir ayı piyasasının başlamadığını, piyasanın hala boğada olduğunu söylersem, piyasada önümüzdeki günlerde yaşanacak güçlü arz hareketlerinin, satış hareketlerinin gözden kaçırılmasına sebep olabilirim. O nedenle bu tür soruların genele açık bu şekilde yapılan analizlerde cevaplanmasını ben doğru bulmuyorum. Sonuçta benim için başlayan trendler vardır. O trendlerin bir düzeltme sınırı vardır. O sınır aşılmadığı sürece bir yükseliş sonrasında düzeltme yapılır ve yükselişe devam edilir. Dolayısıyla o düzeltme sürecinin ben gücünü görmeden piyasada trendin ne yönde olduğunu söylemeyi doğru bulmam. Burada Bitcoin özelinde baktığımız zaman da 49 binlerden başlayan ve 108 binlerde sonlanan bir yükseliş süreci takip ettik. Bu yükseliş sonrasında gelen satışların da aslında daha bir düzeltme dahi olmadığını söyleyebiliyorum. Aşağıda 87 bin desteği korunduğu sürece 49 binlerden başlayan yükselişin düzeltmesini dahi yapmadığımızı söyleyebilirim ve tepede yatayda kararsız bir süreç yaşanıyor diyeceğiz. Fakat burada şu tepe hareketlerine baktığımızda biraz da sıkıntılı bir süreç içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Destek olarak 92.787-90.700 bölgesi var. Bu bölge geçmişte pek çok kere test edilmiş. Dolayısıyla bu bölgedeki alıcıların artık zayıflamış olabileceğini düşünürüm. Hatta son oluşan tepelere baktığım zaman da bu destek bölgesinden gelen alımların fiyatı yukarıda 108 bine kadar taşıdığını, sonrasında gelen satışların ise tekrar bu bölgeden alıcılarla karşılaşıp fakat bu seferki yükselişi de ancak 102 bine kadar devam ettirebildiğini görüyorum. Dolayısıyla artık bu destek bölgesindeki alıcıların zayıfladığını da gene bu tepe analizini yaparak söyleyebiliriz. Buradan da yola çıkarsak bu destek bölgesinin artık kırılması, özellikle de 87 binin altına inmesiyle birlikte burada bir düzeltme sürecine girildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada da şu alanı yakından takip edeceğiz. 87 bin 80 bin aralığı. Bu bölgede aynı zamanda bakın şu tepede yapılan alımların stopları da vardır. Dolayısıyla burada minimum düzeltme sınırı olan 80 binlere doğru olası satışlar son derece normal karşılanır. Hatta piyasaya yeni alıcıların katılmasıyla birlikte olası yükselişlerin çok daha sağlıklı olacağı, çok daha güçlü olacağını düşünebiliriz. Ancak burada 80 binlerin kırılmasıyla birlikte de tabii bir güçlü düzeltme sürecine girdiğimizi düşüneceğiz ve bu düzeltme sürecinin aşağıda maksimum 67 bin 65 binlere doğru devam etme ihtimali gündeme gelecek. Dolayısıyla bu 7 bin dolarlık bölgede arzın talebe döndüğünü görmüyorsak alıcı olmak sıkıntılı olacaktır. Burada gene önümüzdeki günlerde düşük zaman dilimlerinden de şimdi bir analiz yapacağım. 4 saatlik grafiklerde de bu arzın talebe dönüp dönmediğini kontrol etmeye devam edeceğiz. Şimdi burada 4 saatlik grafiklere döndüğümüzde bakın şu düşüş süreci aslında çok güzel bize bir satış fırsatı verdi. 108 binlerden gelen satışlar aşağıda 91-200'lerden destek bulup bir tepki sürecine girdi. Bu tepkinin de bakın maksimum tepki sınırından tekrar satışa döndüğünü görüyoruz. Burada tabi bu direnç bölgelerinin nasıl oluşturulduğunu biliyor olmanız gerekir. Bu direnç bölgesine ulaştıktan sonra bakın 5 mum boyunca yani 4 saatlik grafiklerdeyiz şu an. 20 saat boyunca bu bölgede kalmış durumda. Bir türlü o alıcıların güçlenip bu önemli direnci kıramadığını görüyoruz. Ve sonrasında da gelen şu satışlarla birlikte 100 binler, hadi bunu daha güvenli işlem yaptığımızı düşünürsek 98 binlerde satıcı olmak doğruydu. Sonrasında da gelen bakın şu satışa baktığımızda
Bu destek bölgesinden tekrar dönüyor 91.200-300'lerden. Minimum tepki sınırı olan 95.500'lerden tekrar satışla karşılaşıyor. Yani aslında grafik son derece teknik hareket edip piyasadaki arz talep dengesini de bize çok güzel göstermiş durumda. Burada önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde şu direnç bölgesini takip edeceğiz. 96.000 dolar üstü hareketlerde bir tekrar tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz. Ancak yukarıda 96.000 korunduğu sürece o 7.000 dolarlık alanda bir likitte temizliği yapma ihtimali gündemde olacak. Şimdi buradan Ethereum'a geçecek olursak, Ethereum'da da bakın şu aşağıda 2130'lardan başlayan bir yükseliş süreci takip ettik. 4100'lerden tekrar satışla karşılaştık ve bu satışlarda minimum düzeltme sınırından bir tepki aldı. Şimdi düşük zaman dilimlerinde bu tepkinin de gene dönüş yaptığı alanı kontrol edeceğiz. Fakat bakın şu düşen tepelerden dolayı artık bu düşüşün gelmesi son derece normal ve minimum düzeltme sınırını da geçtiği için artık burada sınırımız olan, düzeltme sınırımız olan maksimum 2820-2735'lere doğru satışların devamı son derece normal olacak ve dediğim gibi 2130'lardan başlayan yükselişinde bir düzeltmesini yapmış olacak piyasa. Ancak tabi burada 2735'ler kırılacak mı veya burası çalışacak mı, bunu önceden bilebilme şansımız yok. Eğer fiyat bu bölgeye kadar ulaşırsa ve buradan arzın talebe döndüğünü görürsek o zaman bu bölgelerde alıcı olunabilir. Burada ayrıca şunu da bir göstermek istiyorum. Bakın 2022 yılıydı yanılmıyorsam. Evet, 2022 Haziran ayında başlayan bir yükseliş trendi içindeyiz. Dolayısıyla burada 2735'ler altına sarkan hareketler görülebilir. Bu tarz bir hareket aldığımızda da şu alanı kontrol edeceğiz. Fiyat bu bölgelere kadar geri çekilecek olursa bu bölgelerde gene düşük zaman dilimlerinde yaptığımız analizler çok önemli olur. Burada çok daha doğru seviyelerde arzın talebe dönüp dönmediğini yakalama şansımız olacaktır. Ancak şu an için açık net bir şekilde piyasada arzın güçlendiğini ve piyasanın bir düzeltme sürecinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu düzeltme süreci yaşandı demiştik. Bunun tepkisine sonrasında bakmak gerekirdi. Yukarıda 4106'dan başlayan satışlar 3096'da destekle karşılaşıp bir tepki sürecine giriyor. Burada da bakın maksimum tepki sınırından tekrar satışlarla karşılaşıyoruz. Yani şurada şu düşüşler başladığında 3600, daha güvenlisi aşağıda 3460'lardan bir miktar pozisyon azaltmak, risk azaltmak doğru olacaktı. Çünkü oluşan tepelere baktığımızda bu bir önceki dibin kırılma ihtimalinin güçlendiğini bize grafikler gayet net anlatmış durumda. Dolayısıyla şimdi de takip edeceğimiz hareket bakın şu düşüş süreci artık 3740'lardan başlayan düşüşü takip edeceğiz. Burada da %23.6 bölgesi önemli olacak. Bu bölge geçilecek olursa bir tepki süreci başlar deriz. Maksimumda bu %61.8'e kadar devam edecektir. Bu bölge geçildiği takdirde de tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz. Fakat gene bir risk vardır. Bir önceki tepede bir çift tepe oluşturup satışa dönme riski taşır. Dolayısıyla burada mumlarda ve dip tepe analizlerinde yaparak anlık değişimleri yakalamaya çalışırız. Teknik analizin işi budur. Yarın ne olacağını söylemek değildir yani. Burada da bu düşüşler devam ettiği sürece bu seviyeleri güncellememiz gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan son olarak Ripple'a dönecek olursak, Ripple'da da bakın tepede bir üçgen formasyonu oluşmuş durumda. 49 cent'ten başlayan yükselişi düşündüğümüzde bunun bir flama formasyonuna dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla yukarıda 2.90'lar geçildiği takdirde iki tane olası hedefimiz var. Üçgen hedefi 3.90'ları gösteriyor. Flama hedefi ise 5.30'lara kadar önünün açık olduğunu söylüyor. Ancak bunun şartı 2.90'ın geçilmesidir. Buna genelde bu üçgenin kırılması açısından bakarlar. Üçgen kırıldığında bu hareketin geleceği söylenir. Fakat bu çok sağlıklı bir analiz yöntemi değildir. Çünkü bu üçgenin direncinin kırılmış olması bu bölgede bir likitte tuzağa atılma ihtimalini gündeme getirir. Dolayısıyla burada bu üçgenin direncinin değil 2.90 bir önceki tepe bölgesinin geçildiğini görmemiz gerekecek. Dolayısıyla şu an şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Aşağıda 1.95-1.80 önemli destek bölgemiz. 49 cent'den başlayan yükselişin düzeltme sınırıdır. Bu destek kırılacak olursa Ripple'da da bir düzeltme sürecine girildiğini söyleriz ve minimum 1.5'lara maksimumda 96 centlere kadar burada düşüş süreci yaşanabilir ve dediğim
dediğim gibi bu son yükselişin düzeltmesi olarak kalır ve yükselişe devam etme ihtimali güçlü olacak. Ancak burada 96 sent altı kapanışlarda görünüm bozulacaktır. Gene bu noktada düşük zaman dilimlerine dönerek analizlerimize yön vereceğiz. Burada bir direnç bölgemiz kırılmış durumda. Eğer bu direnç kırıldı diye alıcı olduysanız 2.20 altına mutlaka stop koymanız gerekir. Aksi takdirde bu bölgeye atılan likitte tuzağına yakalanmış olacaksınız. Burada da piyasanın tekrar alıcılarının güçlendiğini söyleyebilmemiz için kaldı ki Ripple'da şu an aslında bir arz süreci yaşanmıyor. 2.20 kırılmadığı sürece burada talebin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir önceki tepe bölgesinin üstünde hareketler gördük. Gelen satışlarda bir önceki dibin üstünde gene bir dip oluşturma ihtimali var hala. Dolayısıyla 2.20 korunduğu sürece yukarıda 2.60-2.57 direncinin de kırılma ihtimali daha güçlü olacak. Bu da gene bizim şu tarihi zirvemize götürür yükselişleri 2.90-2.72'ye kadar yükselişlerin gelebileceğini söyleriz ve burada bir çift tepe riskini bu sefer kontrol edeceğiz. Ancak baktığımızda Ripple özelinde de daha henüz bir düzeltme sürecine dahi giremediğini söylüyoruz. Ancak tabi olası bir düzeltme sürecinin de 96 sentlere kadar uzayabileceğini düşünürsek burada bu bahsettiğimiz destekler kırıldıkça bir miktar nakde geçmek çok daha sağlıklı olacaktır. Bu sayede bu düzeltme süreçlerinde olası dönüşlerde ek alım yapabilme ve ortalamayı aşağıya çekme şansını yakalamış olacağız. Evet, kriptolardan da bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki günlerde analizleri güncelleyerek bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.